Merhaba sevgili hanımlar. Songül'ün YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugünkü yapacağımız ipimiz, patiğimiz tek renk. Şu şekilde ördüm. Kahve çekirdeği. Burada pek rengi koyu olduğu için modelini fazla göstermedi. Bilek bölümünü bu şekilde farklı bir şekilde kesim yaptım. Aslında yeni öğrenenler için kolayca yapabileceğiniz bir patik diyebilirim. Hem kolay hem de tek renk olduğu için fazla uğraştırıcı olmaz. Bu şekilde kesimini bu şekilde yaptım. Topuk kesimi, bilek bölümünün buradaki kesim bir farklı bir kesim denedim bu kez. Siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde kullandığım ipim rengi 521. Kullandığım şişim 3 numara 5 şiş. Ben demir şiş kullanmıyorum. Bu şişlerden kullanıyorum. Daha hafif geliyor elime. Kullanacağımız bir tığ, bir makas. Evet, hemen başlayalım. Evet hanımlar, bu arada hepinize selamlar, sevgiler. Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olmanızı diliyorum. Abonelerime de buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Şöyle 20 santim kadar bir ipimizi elimize alıyoruz. Baş parmağımla işaret parmağımı şu şekilde gerdirerek bir ondan geçiriyorum ve ilk düğümümü atıyorum. 2 ilmek oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmekle başlıyoruz. Hemen ipimi şu şekilde yaptıktan sonra, evet hanımlar, Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone değilsiniz, abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz aboneler ücretsizdir. Düz bir şekilde 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon. 12 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden bu şekilde takıyorum. Diğer ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Yine 12 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Düz renk seçtim. Koyu renk olduğu için modelini fazla göstermedi ama siz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Bu rengi bir istek üzerine yaptığım için, modelini ve rengini istek üzerine yaptığım için fazla rengini göstermedi. Siz farklı renklerde deneyebilirsiniz hanımlar. İlk ilmeğim örmeden takıyorum, diğerini düz bir şekilde örüyorum yine. 12 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Yaptığım bu patiğim 38 ve 39 numaralı ayaklar içindir hanımlar. Eğer 36 ya da 37 numaralı ayaklar için yaparsanız 56 ilmekle 56 ilmek yapacaksınız. Bu 38 ve 39 numaralı ayaklar için ise 60 ilmek ideal oluyor. Evet, şimdi şu şekil ördükten sonra şu kenardan hanımlar ilk ilmeğimizi şu şekilde çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Şişim uçacak. Evet. Şimdi diğer ilmeğim, zaten ilmek yerleri çok belli. Bariz, belirgin oluyor başlama yönümüzden. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 ilmeğimizi bu şekilde çıkarttık. Şimdi diğer şişime takacağım.
1 2 3 4 5 son ilmeğimi de şuradan alıyorum. Bakın en son başladığımız yerden alıyorum. 5 6. Evet hanımlar, bu şekilde ilmeklerimizi taktık ve diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de yine düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Diğer şişimi alıyorum. Alt ilmeğimi 12 ilmeğimi 6 pay ediyorum. Şimdi bütün şişlerimde 6'şar ilmeğimiz var. 6'şar ilmeğimiz var. Şimdi burayı da düz bir şekilde örüyorum. Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar, beyler. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Evet. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime de geçtim. Hemen ilmeğim çıkacak. Şimdi başlangıç bölümümüze geldik. Bu şekil. Bakın hanımlar, burada ve burada artırım yapacağız. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Başlangıç noktasındayız. İlk ilmeğimi 1 2 ilmek örüyorum. Dibinden hemen bir ilmek çıkarıveriyorum. Şuradan şöyle daha pratik oluyor. 3 4 5 6 7. Diğer şişime geçtim. 1 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra hemen diğer şişimin dibinden şu şekil ilmek takıyorum. 5 6 7. Şimdi diğer şişime geçiyorum. 1 2 ilmek ördüm. Bakın hanımlar, 2 ilmek ördüm ve dibinden şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle takıyorum. Örüyorum. Pardon. 3 4 5 6 7. Şimdi diğer şişime geçtim. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğim dibinden hemen bir şöyle ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi böylece örüyorum. 5 6 ve 7. Evet, şimdi birer sıra artırım yaptık. Burada, burada ve burada ve burada. Şimdi artırım yapmadan bir kere dolanacağız. Bütün şişlerimizi bir kere örelim. 3 4 5 6 7. Evet, diğer şişime geçiyorum. Dediğim gibi hanımlar, siz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ben bunu rengi istek üzerine yaptım. Tek renk. Kahve çekirdeği çok güzel. Aslında normalde güzel gösteriyor kendini. Fakat kamerada nasıl görünür bilemeyeceğim. Farklı renkler daha da güzel durur bence. Evet. Şimdi son şişimi de ördüm. Son şişimi de şu şekilde öreyim.
Şimdi size yine artırımı bir kez daha göstermek istiyorum. Evet hanımlar, sadece bu kenarlarda artırım yapıyoruz. 1 1 1 1 buralarda artırım yapıyoruz. Ona dikkat edelim. Ortalar değil. Sadece kenar kısımlar. Evet, şimdi ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. 3 4 5 6 7 8 ilmeğim oldu. Şimdi diğer şişime geçtim. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Hemen dibinden bir şiş ilmek çıkarıyorum. Taktım, ördüm. 6 7 ve 8. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime de geçtim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. 1 2. İkinci ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkarıyorum, taktım ve ördüm. 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen diğer şişime geçtim. Diğer şişimdeki artırımı da yapalım. 1 2 3 4 5 ilmek yaptım. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin dibinden şu şekilde ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 6 7 ve 8. Evet hanımlar, bu şekilde yapmaya devam edelim. Bütün şişlerimizde 15 ilmek olana kadar yapalım. Bir artırım yapacağız. Bir kere de artırım yapmadan örelim. 15 ilmek olana kadar örelim. Evet, patiğimin burun kısmını bu şekilde ördüm. Şöyle bir inceleyelim. Kesimleri, yan tarafları. Pardon, kesimleri demişim. Çoğaltmaları bu taraftan da. Patiğimiz bu şekilde burun kısmını bitirdik. Şimdi model kısmına geçelim. Kahve çekirdeği modelimiz. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Şu şekilde ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 1 2 3 düz, bir ilmek ters, bir ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters. Şimdi burada bir tane kaldı. Onu da diğer şişime aktaracağım. Çünkü 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, son bir ilmek ters. Şimdi diğer iki şişimizi de düz bir şekilde örüp gelelim. Taban kısmına gelen iki şişimizi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi yine üst patiğimizin üst bölümünü, bu kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Tabanı düz bir şekilde örülecek. Üste gelen bölümü sadece iki şişimiz böyle model yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi yine düz bir şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüm. Şurada 3 tane düz ilmek örmüştüm. 1 2 3. Bu üçüncü ilmeğimin sondan alıyorum. 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. 2 ilmeğim içinden geçirdim. 2 ilmeğim içinden geçirdim. 1 ördüm. Bir ipimi doladım. Tekrar ikinci ilmeğimi örüyorum. Ve diğer burada
ilmeğimi de ters ördüm. Birinci modelimiz yapıldı. Şimdi ikinci yine 3 tane ördüğümüz düz ilmeklerimiz var. 1 2 3. Üçüncüyü şu şekil çekiyorum. Üstten atlatıyorum ikisinin. İlmeğimin ördüm birini. İpimi doladım. İkincisini ördüm. Ve buradaki tek ilmeğim yine ters. Diğer ilmeklerime geçiyorum. 1 2 3 diz ilmeğimin ilk üstten atlatıyorum her ikisinin. Atlattım. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. İkinciyi ördüm. Buradaki bir tane ilmeğim ters. Şimdi diğer şişime geçiyorum. 3 tane düz ördüğümüz ilmeklerimiz var. 1 2 3. Yine ikisini atlattırıyorum. İlmeğimi bir ördüm, başını doladım. İkinci ilmeğimi ördüm. Şurada bir ilmeğim ters. Bir ilmek ters. Yine bu 3 ilmeğimizin en sondan 2 ilmeğimi üstünü atlattırıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Tekrardan ikinciyi ördüm. Ve şurada ilmeğim, bir tane ilmeğim ters bir şekilde örüyorum. Yine geldik 3. İkisinin üzerinden atlattırıyorum. Bir ördüm. Başını doladım. 3. Yani burada bir eksiltme yapıyoruz, bir artırma yapıyoruz. Şimdi buradaki ilmeğim yine ters. Şurada son motifimiz kaldı, modelimiz. Yine bunu da ilk iki ilmeğimi üstünden atlattırıyorum. Hemen ilmeğim çıkacak dışına. Bir ilmeğimi ördüm. Doladım ipimi. İkinciyi ördüm. 3. Yani 3 düz tekrardan oluyor. Şimdi burada da tek ilmeğim tersli. Bu şekilde ters örüyorum. Evet. 2 şişimiz modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arka iki şişlerimiz, ayak tabana gelen iki şişlerimizi de düz bir şekilde örüyoruz hanımlar. Evet. Şimdi bu 3. sıramızda ilk ilmeğimizi yine düz örüyorum. İkinci ilmeğimiz ters. Buradaki 3 ilmeğimiz düz. 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters, hemen dışarı çıkacak. 1 2 3 ilmek düz, bir ters, 1 2 3 ilmek düz, bir ters. Diğer şişime geçiyorum. Bir, iki, üç düz, bir ilmek ters. Bir, iki, üç düz, bir ilmek ters. Bir, iki, üç düz, bir ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek düz, bir ilmek ters. Tabana gelen iki şişimizi biliyorsunuz, düz bir şekilde örmeye devam edelim. Evet, şimdi bu sıramızda da yine aynı şekilde örüyoruz. Pardon, elim bir an telefonuma çarptı. Şimdi yine aynı sıra örmeye devam ediyoruz. Düz olan bir tane ilmeğimizi, pardon, ters olan bir tane ilmeğimizi ters örüyorum. Diğer 3 tane düzü yine düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın şekillenmeye durdu. Bir ilmeğim ters. Yine 3 ilmeğim düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bu sırada aynı şekil örmeye devam ediyoruz. İpler karışıyor. 1 2 3 düz,
bir ters, 1 2 3 düz, bir ters, 1 2 3 düz, bir ters, 1 2 3 düz, bir ters. Modelimiz zaten şekillenmeye başladı bile. Evet hanımlar, şimdi yine bu sıramızda da aynı şekil örüyoruz. 3 defa aynı şekil öreceğiz. 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek ters, düz, 1 ilmek ters. Diğer iki şişimizi de düz bir şekilde örelim. Bu sıramız da bu şekilde. Evet, şimdi yine modelimizin şu bükme yerlerine geldik. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada ördüğümüz 3 tane düz ilmeğimizin 1 2 3 ilmeğimizin son ilmeğini böyle ikisinin üzerinden atlattırıyorum. Şöyle ikisinin üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde. Bir ilmeğimi ördüm. İkincinin başını doladım. Tekrar ikinciyi ördüm. Şimdi burada bir tane ilmeğim ters. Şimdi ördüğümüz bu 3 düz ilmeğimizin ikinci modelimize geldik. 3 düz ördüğümüz ilmeğin en arka kısmındaki en alıyoruz. İkisinin üzerinden atlattırıyoruz. Pardon. Bu şekilde bir ilmeğimi ördüm. İkincinin başını aldım. Tekrar ördüm. Yani bir ilmeğimizi sonlandırıyoruz. Bir ilmeğimizi baş alıyoruz. Başlatıyoruz. Bir ilmeğim ters. Şuradaki ördüğümüz yine 3 düz ilmeğimizin en sonundaki ilmeğini şöyle bir çekiyorum, iyice üstünden atlattırıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. İkinciyi ördüm. Ve bir ilmeğim burada ters. İpim de buradan çıkıyor. Evet, şimdi diğer ikinci şişime geçiyorum. İkinci şişime geçtim. Yine burada düz ördüğümüz 3 tane düz ördüğümüz ilmeğimizin en sonuncusunu ikisinin üzerinden atlattırıyorum bu şekilde. Bir ilmeğimi aldım. Başını doladım. Tekrar ikinciyi ördüm. Şimdi buradaki ilmeğin bir tane ters. Ara ilmeklerimiz ters. Şimdi 3 tane düz ördüğümüzün bu şekilde üstünden atlattırıyorum. Bir ördüm. Başını doladım. Tekrardan ördüm. 3 ilmek. Şimdi buradaki bir ilmeğim ters. Ördüm. Buradaki 3 düz ilmeğimizin en sonuncusunu ikisinin üzerinden atlattırıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Tekrar ördüm. 3. Şimdi burada bir ilmeğim yine ters. Burada en son ilmeğimin yine üzerinden atlattırıyorum. 1. Başını doladım. 3. Buradaki bir ilmeğimiz de ters. Diğer iki şişimizi de örüp gelelim. Düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, kahve çekirdeği modelimizin bir tanesini yaptık bu şekilde. Eğer biraz daha göstermek istiyorum, belki anlamadınız diye bir modelini daha tekrardan göstereceğim. İlk ilmeğimiz düz örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğimiz 1 2 3 ilmek düz, bir ilmek ters.
1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Şimdi diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 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 Diğer iki şişimizi de düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, şimdi yine 3. sıramızdayız. Modelimizin ilk ilmeğim düz, ikinci ilmeğim ters. Ters biliyorsunuz, şuradaki tek aradaki ilmeklerimiz ters. 1 2 3 düz, 1 ters. 1 2 3 düz, 1 ters. 1 2 3 düz, 1 ters. Şimdi diğerine geçiyorum. 1 2 3 düz, 1 ters. 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 Evet, bu sıramızda bu şekildeydi. Evet hanımlar, şimdi bu sıramızda aynı şekil öreceğiz. Yine ilk ilmeğimiz düz, ikinci ilmeğimiz ters. Yine bu 3 tane düz ilmeğimiz var. 1 ters, 3 düz, 1 2 pardon 3 düz, 1 ters. 1 2 3 düz, 1 ters. Diğer şişimiz de aynı şekilde olacak. 1 2 3 düz, 1 ters. 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 Evet, bu şişimiz de bu şekilde. Evet, şimdi yine ikinci modelimizin şu büzmelerine geliyoruz, büzeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum, düz ördüm, ikinci ilmeğim ters. Şimdi şuradaki 3 tane düz ördük. Bakın 1 2 3. sıradayız hanımlar. 3 sıra ördükten sonra 3 kere düz ördükten sonra 3 düz ördüğümüz ilmeğimizin ikisini üstünden bu şekilde atlattırıyorum. İlmeğin birini ördüm, bir başını doladım, ikinciyi ördüm. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz ters, 3 tane düz ördüğümüz kahve çekirdeği modelimizin ikisini altından üstünden geçiriyorum. Bir ilmeğimi ördüm, başını doladım, ikinci ilmeğimi ördüm. Şurada bir ilmeğim ters. Yine ördüğümüz en son 1 2 3 en son modelimizin üstünden atlattırıyoruz bu şekilde. İlmeğim çıkacak hemen. İlk ilmeğimi ördüm, ikinci başını doladım, 3 yine ördüm, 3 ilmek. Şimdi bir tane şurada tersimiz var, ters ilmeğimiz var. Diğer şişime geçtim. Diğer şişime geçtikten sonra yine aynısını yapıyorum. Üçüncüyü üstten geçiriyorum. Bir ilmeğimi ördüm, ikinciyi başını doladım, 3 örüyorum. Bir ilmeğim burada ters. 1 2 üçüncüyü üstünden atlattırıyorum. Bir ilmeğimi ördüm, ikincinin başını doladım, üçüncüyü örüyorum. Burada bir tane ilmeğim ters. 1 2 üçüncünün üstünden ikinci 2 tane ilmeğimin içinden geçiriyorum. 1 doladım, 3 bir ilmeğim burada ters, yine
Aynı şekil yapıyorum. 2 ilmeğimi alttan geçirdim. Bir ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Üçüncüyü ördüm ve burada bir tane ilmeğim de ters. Evet hanımlar, bu şekilde şimdi ikinci modelimizi yaptık. Kahve çekirdeği modelimizi. İkincisini de yaptık. Şekiller belirdi. Modelimizin şekli belirdi. 1 2. Bu modellerimiz, kahve çekirdeğimiz 1 2 3 4 5 6 tane olacak şekilde yapalım. Zaten ikisini yaptık. 4 tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 model yaptıktan sonra bilek bölümünün ayrımını göstereceğim. Evet hanımlar, patiğimizin modelini yaptım. Kahve çekirdeği modelimiz 1 2 3 4 5 6 model yaptıktan sonra 6 model kahve çekirdeğini yaptık. Daha sonra ne oldu, böyle şişlerim birbirine girdi. Evet, şimdi artık düz örmeye devam ediyorum. Düz öreceğim ortaya kadar bir şişimi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, şuradan bir 14 15 ilmek ördüm. Modelimin tam ortasındayım. Şimdi bilek kısmını yapmak için haroşa yapacağız. Bilek kısmını bu şekilde. Tüm haroşa yapmak için farklı bir kesim deneyimi yapacağız. Bunun için şimdi bu tarafta da 15 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 15 ilmeğimiz var. Şimdi buradan ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 ilmek başladım. 6 ilmeğin birini çıkardım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra son 2 ilmeğimi 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Buradan geri dönüyorum. Şimdi bilek bölümünü ayırıyorum. Ayrımını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Örmeden taktım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Haroşa yapıyoruz. 2 3 4 5. Son ilmeğimi de bu şekilde ters bir şekilde örüyorum hanımlar. Şimdi tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğimle 7. ilmeğimi birlikte alıyorum. Birlikte ördüm. Bu şekilde şimdi dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Örmeden taktım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 ördüm. Son ilmeğimi ters örüyorum. Eşi yönü dönüyorum. Döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Diğer ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 3 4 5 yine 6. ilmeğimle 7. ilmeğimi birlikte alıp örüyorum. Bu şekilde yine dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Diğer ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 son ilmeğimi yine ters örüyorum. Döndüm. Şimdi 6 ilmek artırım yaptık burada. 6 ilmek artırım yaptık.
tığ ilmeği artırım yaptığımız ilmekleri birer birer azaltıyorum. Yine 6. ilmeğimle 7. ilmeğimi birlikte alıyorum. Şişimde 15 ilmek kalana kadar kesime devam ediyorum. Dönüyorum. Yine örmeden takıyorum. Yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son ilmeğimi ters ördüm. Yine dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum her zamanki gibi. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Şuraya bir sayayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Daha 17 ilmeğimiz var. Kesime devam. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve buradan yine dönüyorum. Örmeden takıyorum ilk ilmeğimi. Diğer ilmeğimi haroşa yapıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. Yine dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Diğer ilmeğime geçiyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Altıncı ve 7. ilmeğimi birlikte aldım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Diğer tarafa düz bir şekilde örmeye. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet. Şimdi bilek bölümünü bu şekilde kapalı şekilde ayrımını yaptım. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de düz bir şekilde örüyorum hanımlar. Diğer iki şişimiz düz bir şekilde örüyoruz. Burada kamerayı kapatmıyorum aklınız karışmaması için. Düz bir şekilde iki şişimizi de örelim. Songül'ün Patikleri YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve ayrıca güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, iki ilmeğimi de iki şişimi de düz ördüm. Şimdi diğer şişime geldim. Diğer ayrımın şişine geldim. Burayı yine düz örüyorum. Artık modelimiz bitti. Düz örüyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. Burada yine 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. 15 ilmek burada da var. Şimdi diğer tığımı elime alıyorum. Buradan yine 6 tane haroşa yapacağımız için 6 tane haroşayı buradan çıkarıyorum. Bakın şöyle ilk ilmeğimi şuradan tam buradan alıyorum. Çünkü bakın hanımlar tam buradan alın ki aradaki fark gözükmesin. Şuradan bir ilmek çıkarttım. Bir. Bakın tam ilmeğin içinden geçirin. Bir. Şimdi diğerlerini de ikinci ilmeğimi de buradan 2, 3, 4, 5, 'Son ilmeğimi şuradan bakın hanımlar. Tam buradan
Bakın şu şekil tam buradan düz bir şekilde çıkaralım ki bağlantısı belli olmayacak şekilde olsun. Ben de bu şekilde geçirdim. Şimdi 6 tane ilmeğimi burada yaptım. 15 ilmek vardı. 6 ilmek daha buradan ekledim. Şimdi bu ilmeklerimizin kesimini yapacağız. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi örmeden takıyorum. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Haroş olduğu için 3 4 5 6. ilmekle 7. ilmeğimi ipimi bu tarafa geçiriyorum. 6. ilmekle 7. ilmeğimi birlikte kesiyorum. Birlikte örüyorum bu şekilde. Ördüm, döndüm. Ördüm ilmeğimi, bakın ilmeğimi örmeden yine takıyorum ki burası düz bir şekilde çıkması lazım. 2 3 4 5 son 6. ilmeğimi yine ters örüyorum. Ters ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. 2 3 4 5 ilmeğimi de düz bir şekilde ördükten sonra ipimi içeri alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ters bir şekilde birlikte örüyorum ve dönüyorum buradan da. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum yine. 2 3 4 5 son ilmeğimi yine ters örüyorum. Buradan yine dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğimle 7. ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. İkisini birlikte. Ördüm, yine örgümün düz tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 2 3 4 5 son ilmeğimi yine ters bir şekilde örüyorum. Yine örgümün ters tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde 3 4 5 ilmeğimi düz şekilde ördüm. İpimi içeri alıyorum ve 6 ile 7. ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, bu şekilde 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 daha var. Şöyle dönelim. Yine ilk ilmeğimi düz bir şekilde taktım örmeden. 2 3 4 5 evet, ilmeğim çıktı. Son ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Yine örgümün tersine geldim. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Yanından hemen 2 ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Yine örgümün düz tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. 2 3 4 5 düz ördüm. Son ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan örgümün tersine geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 1 2 3 4 5 son ilmeğimi 6. ilmeğimle 7. ilmeğimi birlikte alıp örüyorum ters bir şekilde. Evet, 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimiz kaldı. Tamam, 15 ilmek olunca artık kesim işlemini bitiriyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet hanımlar, diğer iki şişimizde düz bir şekilde bu şekilde oluyor. Kesimimiz bakın hiçbir şekilde bağlantı yerleri belli olmuyor. Şimdi bu iki şişimizi de yine ters bir şekilde örüyorum.
ters şekilde ördüm. Bu ördüğüm yer biliyorsunuz patiğimizin tabanı. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Artık bundan sonra modelimiz bitti. Düz örgü yapıyoruz. Tersinde ters, düzünde düz öreceğiz. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde elim kamerayı açar. Diğer şişimde yine aynı. Daha yakın çekim yaptım arkadaşlar. Daha iyi görebilirsiniz diye. Eğer memnun değilseniz ona göre yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Kamera açısını nasıl yapabilirim? Yorumlarda yazın. Evet, şimdi 3 tane kaldı. 3 tane kaldıktan sonra haroşa yapıyorum. Pardon, 6 adet kaldı mıydı? 6 ilmeğimi düz haroşa örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5, en son ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi döndüm. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden takıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, bilek ayrımını yaptım. Haroşa olarak kapalı bilek ayrımı yaptım. Evet, bu şekilde kapalı bilek ayrımını yaptık. Buradan da göstereyim. Burayı yaptık hanımlar. Şimdi bu tarafı örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde öreceğiz. Burada ördüğümüzde şu haroşalar 18 adet olana kadar örelim. Daha sonra topuk kesimini göstereceğim. Buradaki topuk kesimini. Buradaki haroşalar 18 adet olana kadar örelim. Evet hanımlar, patiğimin bilek boyunu da ördüm. Bu kısmını ördüm. 18 adet oldu haroşamız. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet, 18 haroşamızı yaptıktan sonra şurada kesimini başlatacağım. Şöyle bir bakın, şu kesimini de yapacağım. 18 sıra haroşamızı yaptık bu şekilde. Burası kapalı kesim yaptım. Şimdi burada 15 ilmek var. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ilmek ördükten sonra 25 ile 26 ilmeği böyle birlikte alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve dönüyorum. Örmeden takıyorum ilk ilmeğimi. Diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. 25 ilmeğimi bu şekilde örgümün tersinde olduğum için ters bir şekilde örüyorum. Alt ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. Son 6 ilmeğim kaldı. Evet, son 6 ilmeğim kaldı. Son 6 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Haroşa olduğu için oraları son 6 ilmeği düz örüyorum. En son ilmeğimi yine ters örüyorum ve dönüyorum. Şimdi örgümün düz tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 25 ilmek olana kadar örüyorum. Evet hanımlar, beyler, Songül'ün Patikleri YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Şimdiden sevgiler, saygılar, selamlar. Evet, 25 ilmek olana kadar bu şekilde örüyorum.
En son 25. ilmekle 26. ilmeği ikisini birlikte alıyorum. Şu şekil. İkisini birlikte ördüm. Şimdi dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Bu şekil yine ters bir şekilde örüyorum. Evet, topuk kesmesi bu şekilde oluyor hanımlar. Bu tarafta 15 ilmek kalana kadar, bu şişimizde 15 ilmek kalana kadar bu şekilde en son 25. ilmeğimizi 26. ilmeğimizi ikisini birlikte alarak kesimine devam ediyoruz. Ta ki bu şişimizde 15 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin topuk kısmını bu şekilde kestim. Bakın bu şekilde kesimini yaptım. Şimdi bu şişimde de 25 ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet. Şimdi patiğimi şöyle ters yüz ediyorum. Tersini çeviriyorum. Her iki tarafta ters tarafı. Şişlerimi orantılıyorum. Diğer şişimi alıyorum. Öndeki şişten bir de arkadaki şişten ikisinden birlikte alıyorum. Örüyorum. İkisini bir. Yine bir önden bir arkadaki şişten aldım. Ördüm. Arkadaki ilmeğim üstünden atlattırıyorum. Kesimimizde bu şekilde yapıyoruz. Birer birer alıyorum. Diğerini üstünden atlattırıyorum. Şimdi yine yapalım. İlmeğim çıktı. Bir öndeki şişten bir arkadaki şişten ikisinden birlikte aldım. İkisini birlikte ördüm. Diğerini üzerinden atlattırıyorum. Bir önden bir arkadaki şişten alıyorum. Örüyorum ve diğerinin üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimimize devam ediyoruz. Bir önden bir arkadaki şişten alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi içinden atlattırıyorum. 1, 2 ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattırıyorum bu şekilde. 1, 2 ördüm. Diğer ilmeğimi de içinden geçiriyorum bu şekilde. Evet. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin birlerini alıyorum. Birer tane. Diğerinin üstünden atlattırıyorum. Son ilmeklerimi de bu şekilde aldım. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden böyle geçiriyorum ve bir daha yapıyorum. İpimi burada sonlandırıyorum. Evet. Evet hanımlar, bir patiğimizin daha sonuna geldik. Tek renk kahve çekirdeği modelim bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.